Merhaba. Evet, hoş geldiniz. Tüm katılı değil ama kral üyelere bir canlı yayın gelecek. Yarın başlamadı. Daha yarına var. Yarım saat var. 12 olmadı saat. Böyle biraz filtre deniyorum. Burada Instagram gibi güzel filtreler yok. Aa, aa. Evet, neyse filtresiz devam edeyim. Evet. Hoş geldiniz. Ay, birazcık geciktim, kusura bakmayın. Ne giyeceğine insanın karar vermesi zor oluyor bazen. Boş musunuz? Ziyaret mi? Ne diyorsunuz gerçekten? Teşekkür ederim. Şu günlerde çok canım sıkkın açıkçası. Ciddi canım sıkkın. Çok sinirliyim. Canım nasıl diyeyim size? Biliyorsunuz şu orman katliamını. Yorgun gibiyim. Çünkü bir de dengesizim, uyukluyorum. Yani bugün böyle saat 8:30 gibi uyuyakaldım falan. Alkol kullanmıyorum canım, onunla hiç ilgisi yok. Bir böyle spor yapamıyorum yaz günü. Çünkü bir yerlere yürümem gerekiyor ve bir şey taşımam gerekiyor. Yürümekten sonra, yorgunluktan sonra halim olmuyor spor yapacak. Yani gerçekten yürümekten, sıcak havada ve bir şey taşıyarak yürümekten yoruldum. Kısa mesafelerde hep ve bundan dolayı da bir hali var üzerimde. Bir yorgunluk hali var ve bel ağrısı hali var. O yüzden ya fitim tamam ama ben memnun değilim yani şu an halimden. Daha kaslarım sağlam olabilir çünkü istediğim gibi spor yapamıyorum. Yani öyle birazcık sıkıntım var şu günlerde. Bir tatile ihtiyacım var tekrar çünkü ilkinden çok bir şey anlamamıştım. E, Yani yarısı güzeldi, yarısında böyle üşümüştüm. O yüzden de yani dediğim gibi kronik bir yorgunluk var. Abi de var ya, zaten bu orman kesim şeylerine artık bakamıyorum. Gerçekten böyle ciddi küfür sallayacağım, sonra başıma iş gelecek. Yani ciddi üzülüyorum. Ne diyeyim yani, o kadar söyleyecek, hem çok söyleyecek şey var hem de yok. Yani bu kadar nasıl diyeyim yani, akılsızlık nasıl olur bilmiyorum. Ya bu şöyle söyleyeyim bu arada, bu dolunay çok kritik. Yani zor bir dolunay. Onun da gerginliği var. Ben dolunay öncesi çok gerilirim. Ha, ya değil mi, sıvı almaya? Ya orman davası gerçekten ne davası? Eski bir sürü videom var. Çok çok eskileri yaptım. Ya ne diyordum? Bir de bu de kritik bir dolunay. Zor bir dolunay. Yani şöyle söyleyeyim size zorluğunu. Adıyaman depremi Aslan dolunayında oldu. Bu bunun tam karşısında Kova dolunayı. Yani tam zıt ekseninde zorlayıcı bir var. Yani gökyüzünde de sıkıntılı açılar var. Uykusuzluklar ve sinirlilik çok normal. Özellikle salı günü dikkat edin. Yani birileriyle çatışmayın. Hem sıcak hava, ki daha şu an sıcak hava hemen gelmiyor. Sanırım sıcak hava 2 Ağustos'tan sonra geliyor Basra'dan. Yani bu havaların tadını çıkarın çünkü daha ciddi şeyler geliyor, sıcaklar. Ama gerginliğe, sinirliliğe dikkat edin. Bir dakika. Ay, ne yapıyorum ben, birazcık ruj süreyim ya. Yüzüm soluk. Evet, iPhone kullanıyorum. Ve kullandığım modelin daha üstü yok. Ama gerçekten biraz
suratıma sık, üzgünüm yani. Bir yanda ormanlar yanıyor. Kemer'de günlerce yangın sürdü. Bir taraftaysa sen kendi elinle kesiyorsun. İkizler hakkında, ben ikizler burcuyum ama yükselenin Başak olduğu için ve birçok Başak etkim var. Ya üzülmemek dediğim gibi elde değil. Yani Muğla sevdiğim bir ildir. Birçok kişinin hep tatil yöresi. Ama yani Muğla sadece deniz kenarları öyle güzel falan şey değil. Yani tüm bir ekosistem olarak düşünün. Sen arkadaki dağlardaki ormanları kesersen oraya, o bölgeye su sağlayan şeydir, bir döngü. Onu bozuyorsun aslında. Evet. Ay, bunu şey yaptım. Ya makyaj falan da yok, o yüzden birazcık kusura bakmayın. Yani böyle şey halimle çıktım, birazcık ruj sürdüm işte. Az renkleneyim diye. Evet. Ya birazcık sohbet ediyorduk. Sorunuz varsa alabilirim. Ama masal okuyacağım. Sonra tekrar şey yaparım zaten. Ay yok zaten bakın, bir krem sürdüm. Yüzüm nasıl parlıyor. Sıcakta yapılmıyor gerçekten. Bu benim doğal saçlarım. Yani duş aldım, kendi kendine kurudu yaz sıcağında böyle. Ama birazcık kestirmiştim. Baktım şey oluyor, inceliyor, yıpranıyor. Yalnız çok kesildi. Nasıl hizmet edebilirsiniz? Yazın bana, mail atın. Aura olayı tabii ki var. Bir bakarım maile. Bugün tekrar atın ona cevap niyet şeyini. Bazen her gün bakamıyorum maillere. Öğrenciler için zaten öğrenci akbili gibi savaşçı üyeliğim var. Ama orada da eskisi gibi çok tabii canlı yayın yapamıyorum. Şimdi imparator üyeliği açtım. İmparatorlar oldukça memnun. Bu yayından sonra da bir imparator üyesi yayını yapacağım. Çünkü biraz belim ağrıyor ve vücudumun biraz esnemeye ihtiyacı var. Birazcık spor yapmaya ihtiyacım var. Matımı serdim zaten, yaparken orada da bir yayın açarım. O şekilde olacak. Yani elbiseyle falan olmaz. Evet. Ne diyorduk? Ya bu benim kollarımın şey olmuş hali ya. Gerçekten kollarım ağrıyor ya. Sabah kalkınca artık nasıl yatıyorsam kollarım elime kadar ağrıyor. Ya da tabii denize giriyorum. Islak saç buraya geliyor ve boyun fıtığını tetikliyor. Bende boyun fıtığı var 2 tane. Ve yatış pozisyonu, rüzgar, ıslak saç falan ne yapıyor? Kollarda ağrıya sebep oluyor. Yani bu, biliyorum neyin ne olduğunu. YouTube ana gelirim. Stüdyo açıkçası ben bir şey açtım. Yani bir yer ayar kendime yaptım şey için. Resim çalışmalarım için, çekimler için. Ama o kadar sıcak ki şu sıralar. Yani ve benim de şey bir şeyler götürmem de biraz yavaş ilerliyor. Yaz günü gerçekten şeyin, halhalın şeyi düştü. Busu düştü. Yaz günü çok şey ilerliyor, yavaş ilerliyor çünkü orası çok sıcak. Yani olduğu gibi güneş içeride çok güzel manzarası var ama gerçekten şey değil. Eskiden ben daha düzenli masaj yaptırırdım. Pandemiden sonra biraz gitti. Hayır, okumadım. Zaliha diye. Dur bakayım. Yani öğrenci için ancak savaşçı olur dediğim gibi. Yani. Evet. Ya bir gün burç konuşuruz aslında ama yani ben astrolog değilim. Evet. Ayrıca söyleyeyim, bu katıllarda hediye olmuyor. Ben ayarlayıp falan böyle açamıyorum yayını. Siz kredi kartıyla gireceksiniz. Ödemenizi yapacaksınız, açılacak. Bu benim elimde değil.
Ayrıca şunu da söyleyeyim, belirteyim. Şimdi mesela şeyler var ya, yurt dışından katılanlar var. Yurt dışında YouTube daha pahalı. Yani oradaki üyelik fiyatları hem dolar ya da euro ile hem de daha pahalı. Ama kredi kartı da çoğu zaman diyormuş ki bunu güvenliksiz buluyorum. Sıkıntı var. Şey yapamazsınız, giremezsiniz deyip onay vermiyormuş. Yani kral ve imparator üyeliği de olamıyorlardı. Ve ben bir Patreon hesabı açtım. Patreon'da normal üyelik yayınlarımdan falan paylaşıyorum. Bazen seçme, neredeyse çoğunu koyuyorum. Ona göre bir ücreti var ama imparator üyesi yayınlarımdan da koyuyorum. Böyle şeyler yapıyorum. Bu Patreon'da var. Patreon'daki fix bir fiyat ve dolar üzerinden bir fiyat. Böyle. Oradaki fiyat da 3 tane birden oluşan dolar şeklinde. Herkese aynı. Orada böyle bir durum var. Henüz orada canlı yayına başlamadım ama belki sonra bir şeyleri daha oturttuktan sonra canlı yayınlarda yapabilirim. Katılda istediğim ilgi oluyor. Evet, teşekkürler. Ama ne oluyor bazen? Canlı yayınlarda olmuyor. Canlı yayın bildirimi gitmiyor. Ama bir süre bekleyince geliyorlar ya da sonra izliyor insanlar. Nedir? Ay, teşekkür ederim. Süper teşekkürler için. Ha ya, zaten ben Çetin hocamdır, onu yapıyorum da. Hayır, OnlyFans düşünmüyorum. Şövalye üyelerde bir kitap vardır. Kürklü Venüs. Mesela bundan da gidiyoruz. Yok, ben çok serin hava illa istemiyorum. Ben şu havalardan ben yaz sıcağını da seviyorum ama bazen nem ya da dediğim gibi sırt çantasıyla uzun yürümek beni yoruyor. Son dönemde biraz öyle oldu. Ve yani yarım saat yürü, 20 dakika yürü, 20 dakika dön, 40 dakika falan, çanta ağır falan filan, bunlar yoruyor beni. Evet, şimdi ben okumaya geçeyim. Bir kısa masalım var. Değişik bir masal aslında. Bu böyle masaldan ziyade hikaye. Budala ve huş ağacı. Ağaçlı bir masal okumak istedim. Bunu buldum. Aslında bilmiyorum nasıl gelecek. Ya, paralı üyelikte görmek istediğiniz daha çok şey var. Buyurun, yapın. Araba kullanmayı bilmiyorum açıkçası. Var ehliyetim ama çalışmam lazım. Evet, şimdi yapıyoruz. Ben okumaya geçeyim. Ay. Kafam mı sığmıyor? Ne oldu? Burada da yayınlarda sığamıyorum ekrana ya. İyice uzaklaştırmam gerekiyor. Evet, herhalde şimdi sığarım. Evet, yes. Tamam. Şöyle vantilatör karşısına da oturdum. Şu karşımda bir ağaç var. Bu bir karaçam ve o çamdan yine bir şeyler geldi. Teşekkür ederim. Teşekkürler Ali Bey. Böyle örnek olun, bu mesela İmparator yayınlarında çok oluyor. Teşekkürler. Hoşuma da giden şeyler. Karşımda bir ağaç var. O ağaçta o kadar çok kuş yuvası var ki ve şimdi cırcır böceği sesi geliyor ve bu bana huzur veriyor. Ya, bir ağaç kaç tane hayvana ev sahipliği yapıyor ve bunları 100 yıllık ağaçları göz kırpmadan kesiyorlar ya. Gerçekten inanılmaz. Okuyacağım masalın adı Budala ve Huş Ağacı. Bir zamanlar ülkenin birinde 3 oğlu olan ihtiyar bir adam yaşardı. Oğullarından ikisinin aklı başındaydı. Fakat üçüncüsü Budala'nın tekiydi.
Yaşlı adam ölünce oğulları mallarını paylaşmak için aralarında çöp çektiler. Kurnaz olanlar her türlü güzel şeyi kaparlarken aptal olanın payına bir öküz düştü. Üstelik kemik torbası bir öküz. Neyse zamanı gelince akıllı kardeşler hazırlanıp ticaret yapmak için yola çıkmaya karar verdi. Budala oğlan bunu görüp dedi ki, ben de sizle geleceğim abilerim. Öküzümü satacağım. Bunun üzerine öküzün boynuna bir ip bağlayıp şehre götürdü. Yolu bir ormana düştü. Bu ormanın ortasında yaşlı bir huş ağacı vardı. Rüzgar her estiğinde huş ağacı çatırdıyordu. Şu ağaç ne diye çatırdayıp duruyor diye düşündü budala. Öküzüm için pazarlık ediyor olmalı. Pekala öküzümü almak istiyorsan itirazım yok. Yalnız fiyatı 20 ruble. Bundan aşağısını kabul etmem. Haydi sökül bakalım paraları dedi. Huş ağacı hiç cevap vermeden sallanmaya devam etti. Fakat budala ağacın öküzü veresiye almak istediğini sandı. İyi tamam dedi. Yarına kadar beklerim ben de. Öküzünü huş ağacına bağlayıp oradan ayrıldı. Ardından akıllı abileri gelip sordular. Ne oldu budala? Sattın mı öküzünü? Sattım. Kaça? 20 rubleye. Peki para nerede? Daha parayı almadım. Yarın gidip alacağım. Öyle anlaştık. Senden de bu beklenirdi dediler. Budala sabah erkenden kalkıp giyindi ve parasını almak için huş ağacının yanına gitti. Ağaç oracıkta rüzgarla sallanıyordu ama öküz ortalıkta yoktu. Hayvancağız gece kurtlara yem olmuştu. Haydi komşu diye seslendi ağaca. Paramı öde, bugün ödeme yapacağına söz vermiştin. Rüzgar esti, ağaç çatırdadı ve budala bağırdı. Yalancının tekiymişsin. Dün paranı yarın vereceğim diyordun, şimdi yine aynı şeyi söylüyorsun. Öyle olsun ama bir günden fazla beklemem. Paramı yarın isterim. Eve dönünce abileri yine sorular sormaya başladı. Paranı aldın mı? Hayır, yine beklemem gerekiyor. Kime sattın ki? Ormandaki solmuş huş ağacına. Ah geri zekalı seni. Üçüncü gün budala baltasını alıp ormana gitti. Parasını istedi ama huş ağacı çatırdamaktan başka bir şey yapmıyordu. Yok komşu böyle olmaz dedi. Bana vaatte bulunup duracaksın. Seninle işimiz iş. Ben böyle şakalardan hiç hoşlanmam. Bu yaptığını sana ödeteceğim. Bu sözleri söyleyip baltasını savurmaya başladı. Huş ağacının içinde bir oyuk vardı ve haydutlar bu oyuğa bir küp altın saklamışlardı. Balta darbeleriyle ağacı ikiye ayırınca altınlar ortaya çıktı. Budala kaftanının eteklerine alabildiği kadar altın doldurup eve koştu. Abilerini altınları gösterdi. Bu hazineyi nereden buldun budala diye sordular. Bir komşu öküzün karşılığında verdi. Ama hepsi bu kadar değil, daha çok var. Hadi gelin abilerim, geri kalanını da siz alın. Hep beraber ormana gidip bütün altınları topladılar ve eve getirdiler. Bak şimdi budala dedi işbilir abileri. Bu kadar çok altınımız olduğunu kimselere söyleme. Korkmayın kimseciklere tek laf etmem. Ansızın bir diyakok çıktı karşılarına ve dedi ki ormandan ne götürüyorsunuz böyle biraderler? Akıllı kardeşler cevap verdi. Mantar. Ama budala onların sözlerini inkar ederek dedi ki yalan söylüyorlar para götürüyoruz işte bak. Diyakok derin bir ah çekip altının üzerine atıldı ve ceplerini avuç avuç altınla doldurdu. Bu işe çok öfkelenen budala baltasıyla Diyakok'u bir hamlede yere serip öldürdü. Şöyle söyleyeyim, Diyakok ya da Diyaçhok
Ortodoks Kilisesi'nde ruhban sınıfında sayılmamakla birlikte diğer din alimlerinden daha düşük rütbede olan kilise görevlisi. Kilise görevlisi de altınları cebine götürüyor bu arada. Evet, bir hamlede yere serip öldürdü. Budala sen ne yaptın diye bağırıştı kardeşleri. Sen iflah olmaz bir adamsın. Bizim de felaketimiz olacaksın. Bu cesedi ne yapacağız ha? Uzun süre düşündüler ve sonunda cesedi boş bir kilere götürüp attılar. Fakat biraz zaman geçince en büyük abi ortancaya endişelerini anlattı. Uzun süre düşündüler ve sonunda cesedi boş bir kilere götürüp attılar. Fakat biraz zaman geçince en büyük ağabey ortancaya endişelerini anlattı. Ay ben burayı tekrar okumuş. Bu işin sonu kötü olacak diye koku aramaya başladıklarında göreceksin bak. Budala içinde hiçbir şeyi tutmadan her şeyi anlatıverecek. Şimdi ben diyorum ki bir keçi öldürüp kilere gömelim ve ölü adamın cesedini başka bir yere saklayalım. Her neyse kardeşler gece oluncaya dek bekledikten sonra bir keçi öldürüp kilere attı. Planladıkları şekilde Diyakok'u da başka bir yere götürüp gömdüler. Birkaç gün geçtikten sonra insanlar her yerde Diyakok'u arayıp sordular. Ne yapacaksınız Diyakok'u dedi budala kendisine sorulduğunda. Birkaç gün evvel baltamla öldürdüm onu. Abilerim de kilere götürdü. Bu budala biraz da böyle hani her şeyi direkt doğru söyleyen ama salak da geri zekalı da böyle bir şeymiş sanırım. Neyse. İnsanlar budalanın yakasına yapışıp bağırdılar. Hemen bizi ona götür, nerede olduğunu göster. Budala kilere gidip keçinin başını tuttu ve sordu. Sizin Diyakok siyah saçlı mıydı? Evet. Sakalı var mıydı? Evet vardı. Peki ya boynuzları? Ne boynuzundan bahsediyorsun sen budala? Gelin de kendiniz görün dedi. Keçinin başını onlara çevirerek kilerdeki keçi leşi olduğunu görünce budalanın yüzüne tükürüp evlerine gittiler. Masal burada bitiyor. Bundan sonra bir açıklama var. Bu böyle şey diyorlar. Dünyada bilinen budalalarla ilgili masallar. Bütün dünyada en çok bilinen budala masallarından biri henüz doğmamış torunlarını bekleyen olası talihsizlikleri hayal ederek kendini üzen ve çocuklarına çok düşkün olan anne babaların öyküsüdür. İskoçya'da bu hikaye biraz farklı bir şekilde anlatılır. Bir zamanlar yaşamış iki yaşlı kadın vardır. Günün birinde hüngür hüngür ağladıkları görülür. Üzüntülerinin sebebini anlatmak zorunda kalırlar. Buna göre iki kadın hayaller kurmuştur. Evli olsalardı, birinin erkek, diğerinin ise kız çocuğu olsaydı, sonra bu çocuklar büyüyüp evlense ve bebekleri olsaydı, bu küçük torun pencereden yuvarlanıp ölseydi ne korkunç bir şey olurdu. İşte bu korkunç düşünce kadıncağızları gözyaşlarına boğar. Bu hikayenin Rusça versiyonlarından birinde Lütonya adlı bir çocuğun yaşlı anne babası hayali bir torunun ölümüne ağlayıp durur. Yaşlı kadının düşürdüğü odun yüzünden küçücük çocuğun ölmesi ne korkunç bir felaket olurdu diye düşünürler. Lütonya anne babasının bu üzüntüsünü öyle gereksiz bulur ki sonunda evden ayrılır ve onlardan daha aptal insanlar bulana dek geri dönmeyeceğini söyler. Dere tepe düz gider ve çoğuna aşina olduğumuz birçok aptallığa şahit olur. Yani mesela orada yetişen çimleri yesin diye evin damına bırakılan bir ineğe rastlar. Bir başka yerde hamutuna zorla sokmaya çalıştıkları at görür. Üçüncü diyarda her defasında kilerinden bir kaşık süt getiren bir kadın çıkar karşısına falan filan. Böyle bir şeyler varmış budala hikayeleri diye böyle açıklama devam ediyor. Şimdi ben bir ineyim size şeyi anlatayım bu arada. Mesela ben burada huş ağacını okudum ya dedim ya şeyli bir masal olsun istedim. Neydi adı? İçinde ağaç geçen bir masal olsun istedim. Ama mesela şeydir huş ağaçları
havayı en çok temizleyen ağaçtır. Deneyler yapmışlar. Bir evin önünde yolun karşısı yol var ve evin önünde huş ağacı var. Bir evin önünde huş ağacı var, bir evin önünde huş ağacı yok. Ağaç olan evdeki hava çok daha temiz ama diğer ağaçlardan daha fazla temizliyormuş huş ağacı. Açıkçası ben mesela karşıya şey yapılıyor, oraya huş ağacı diksinler isterim. Belki de belediyeye yazmalı. İstanbul'a daha fazla huş ağacı diktirmeliyiz. Yani huşların böyle bir özelliği var, huş ağaçlarının. Ekstra daha fazla havayı temizliyorlar. Evet, bugünkü masal böyleydi. İşte budalalar ağaçları keser ancak. Yani mesaj da net. Budalaysan ağaç kesersin. Böyle. Kanala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Daha fazlasını istiyorsanız, daha fazla içerikler, daha özel görüntüler, o zaman üye olabilirsiniz. Her bütçeye göre üyelik var. Sizin tercihiniz. Evet. Birazdan yayını kapatıyorum. Varsa bir sorunuz alabilirim. Ha, bu arada videolar altına yorum yazmayı unutmayın. Yorum yapmayı. Bunlar destekleyici şeyler. Beğenebilirsiniz, beğen tuşuna basabilirsiniz ve yorum yapabilirsiniz. Yani eğer benim için bir şey yapmak istiyorsanız elinizden bu gelebilir en azından. Bunları söyleyebilirim. Şimdilik yayını kapıyorum. Ama imparatorlara bir yayın düşünüyorum zaten birazdan. İmparatorlara var. Görüşmek üzere. İyi geceler. Siz ne üyesiniz? Neyse. Görüşürüz. İyi geceler.